Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ağızda kum gibi dağılan kıyır kıyır elmalı kurabiyenin tarifini vereceğim. Buyurun yapımını görelim. Tarifimde 2 adet elma kullanıyorum. Elmaları güzelce yıkadım. Kabuklarını gösterdiğim şekilde çıkarıyorum. Rendenin iri tarafıyla elmaları güzelce rendeliyorum. Daha sonra elmaları uygun bir tencerenin içine alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Daha sonra ocağa alıp güzelce elmaları pişiriyorum. Devamlı karıştırarak elmaları pişirdim. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekledim. 6 adet de cevizi kırdım. İri iri doğradım. Onları da ekledim. Artık ocağın altını kapatıyorum. Burada 3 yemek kaşığı kadar tereyağı var. 1 küçük çay bardağı toz şeker ekledim. Tereyağı oda ısısında bekledi. Yumuşak bir tereyağı. Şekeri güzelce tereyağıyla beraber eziyorum. Üzerine 1 adet yumurta kırdım. Karıştırıyorum. Üç yemek kaşığı yoğurt ekledim. 1 çay kaşığı kadar limon kabuğu rendesi ekledim. Karıştırdım. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum. 1 paket şekerli vanilin ekledim. Karıştıralım. Azar azar ununu ilave edebiliriz kontrollü bir şekilde. 2,5 su bardağı un kullandım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. Unu kontrollü bir şekilde azar azar ekliyorum. Unun miktarı değişebilir. Kullandığımız yumurtanın büyüklüğüne göre, unun kalitesine göre, inceliğine, kalınlığına göre değişebilir. Unun miktarı kontrollü bir şekilde azar azar ekleyerek önce kaşıkla toparladım. Daha sonra da elimle yoğuruyorum. Hamur toparlandı. Güzelce bir kıvam aldı. Daha sonra 10 dakika hamuru dinlendiriyorum. Bu iş için kullanmış olduğum tarak var. Yeni aldım. Onu da güzelce sıcak sularla yıkadım. Hazırladım tarağı da. Tarifimde tarak kullanacağım. Tarakla şeklini vereceğim. Yapımı çok basit ama görsel olarak da çok güzel bir şekli olacak. Ceviz büyüklüğünde bezeleri ayırdım hamurları öncelikle. Daha sonra da tarağın üzerine gösterdiğim şekilde yerleştiriyorum. Küçük bir çay kaşığı yardımıyla elmalı harcımızı ekleyip gösterdiğim şekilde kapatıyorum ve şeklini pratik bir şekilde veriyorum. Bakınız hemen şeklini alıyor zaten. Özellikle deniz kızı temalı doğum günlerinizde bu kurabiyelerini de yapabilirsiniz. Gerçekten çok şık bir görüntüsü oluyor. Deniz kabuğu şeklinde.
Yapımı da gerçekten çok pratik. Sadece bir tarağınız varsa bu tarifi hemen deneyebilirsiniz. Tarif için 2 tane elma fazla bile geliyor. Benimkisi tam yetti. 2 adet elma bu ölçülere göre tam yetti. Fırınımı da çalıştırdım. 170 derecede ısınıyor şu anda. 170 derece önceden ısıtmış olduğum fırında üzeri sadece pembeleşinceye kadar pişirmek yeterli olacaktır. Evet, gayet şirin oldular. Kurabiyeler pişti. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar yaklaşık 30 dakika içinde pişti. Görüyorsunuz, gayet de güzel bir görüntü oldu. Dilerseniz üzerine hafif ılındıktan sonra kurabiyeler, pudra şekeri serpiştirerek servis yapabilirsiniz. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Afiyet olsun.